Hepinize merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 92. bölümüyle ilgili önemli gelişmeler var. Tabii ki önemli görüntüler de var haliyle. Setten görüntülerden bahsedeceğim. Ardından fragmanla alakalı bir analiz yaptık ve çok önemli detaylar var. Sonuna kadar izlerseniz haberdar olacaksınız. Sadece abone olmayı, aynı zamanda videoya en az 100 beğeni bekliyoruz. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Şimdi hemen konumuza geçelim arkadaşlar. Evet, bu görüntüler setten geldi. Yaklaşık 2 dakika boyunca setten gelen görüntüleri sizlere göstereceğiz ve aynı zamanda dizide neler olacak bunlardan bahsedeceğiz. Ardından da tam anlamıyla fragman analizine geçeceğiz 2. dakikadan sonra. Bu gördüğünüz görüntüde yine Seyran'ın görüntüsü. İşte araca bu şekilde binerken saçları da bu şekilde dikkat çekti ve ilgi gördü. Saçlarının da yine birçok kişi güzel olduğunu söyledi. Aynı zamanda yine bir diğer görüntüde bu. Bu da yine Afra Saraçoğlu'nun yani Seyran karakterinin sette gelen bir görüntüsü. İşte bu şekilde otururken telefonla bakarken çekilmiş ve hayranları tarafından da paylaşılmış bu bir görüntü. Bu arada fragman yayınlandı ve inanılmaz derecede önemli gelişmeler var. Fragmana baktığımızda Suna mı acaba diziye veda ediyor diye de birçok kişi düşünüyor. Abidin'e neler oluyor? Kazım Abidin'i mi vuruyor? Bu da yine merak uyandırıyor. Şimdi göreceğiz. Onları tartışacağız. Yine bu da Afra Saraçoğlu'nun yani Seyran karakterinin aracına binip uzaklaştığı görüntüler bu şekilde yine paylaşıldı. Aracına binip bu şekilde camını kapatıp uzaklaştı. Yine bir diğer görüntülerde bunlar Yalı'da önemli set çekimleri var ve Mert Ramazan Demir'in de yani Ferit karakterinin Yalı'ya girdiği görüntüler bu şekilde paylaşıldı. İşte gördüğünüz gibi Mert Ramazan Demir Yalı'ya bu şekilde aracıyla beraber giriş yaptı arkadaşlar. Şimdi bir görüntü daha gelecek. Bu görüntüde yine setin farklı bir yerde çekildiğinin görüntüsü. Yani yeni bölümde 92. bölümde yarın akşam bu bölgede de yine dizide görmüş olacaksınız zaten bir çekimin olduğu ve bu bölümde de paylaşılacağı belirtiliyor. Şimdi gelelim fragmana ve dizide neler olacağına. Bu arada hemen abone olun ve videoyu beğenin, desteklerinizi bekliyorum. Şimdi konumuza gelirsek Suna diziye veda mı ediyor? Arkadaşlar Suna yani diziye bana kalırsa veda etmez gibi geliyor açıkçası. Tabii ki diziye veda ediyormuş gibi bir fragman var ama bu bir hani nasıl diyeyim sizlere, gösteri de olabilir. Yani diziyi heyecanlandırmak amacıyla da olabilir. Ama tabii ki Suna'nın diziye veda etme ihtimali var. Onu sizlere net olarak söyleyeyim. Ama bana kalırsa diziye veda etme ihtimali düşük. Yani benim kendi düşüncem, şahsi düşüncem bence Suna diziye veda etmeyecek gibi duruyor. Fragmanda ne kadar hani diziye veda ediyor gibi gözükse de bence etmez. Çünkü hani dizi onun bu halde olmasıyla daha hareketlendi. Benim düşüncem şahsen ben Suna'nın diziden çıkacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Veya diziden çıkarsa ne olacak? Bu ihtimale gelelim birazcık da. Diziden çıkarsa da Seyran en son konuşulanları tabii ki aklında tutacak. Yani ne konuşmuştu Suna ile Ferit? O gece bir şey olmadı gibi bir cümle kurmuştu Suna ve ardından da vurulmuşlardı. Yani eğer böyle bir şey olursa Seyran'ın aklında da her zaman bir soru işareti olacak. Ne oldu? Ne yaşandı? Bunları hep Seyran öğrenmek isteyecek. Tabii ki Ferit'ten de öğrenemeyecek. Ama bu arada Ferit de tekrardan yavaş yavaş Seyran'a dönmek istese de yani Seyran'a iyi davranmaya çalışsa da kesinlikle eskisi gibi olmayacak. Çünkü Ferit'in psikolojisi özellikle ciddi anlamda bozuldu ve sizlere söylemiştik zaten. Ferit'in psikolojisi çok fazla bozulacak. Bu daha hiçbir şey. İlerleyen bölümlerde Ferit kafasını bile yiyip yani böyle tedavi görebilir bu durumdan dolayı. Bu psikolojik rahatsızlığından dolayı tedavi dahi görebilir dizinin içerisinde Ferit karakteri. Onu da söyleyeyim. Abidin'e ne oluyor? Kazım Ağa vuruyor mu? Şahsen Abidin'i Kazım Ağa vurabilir ama Abidin'in diziden çıkma olasılığını baktığımızda yine birazcık yok diyebilirim. Çünkü genel olarak baktığımızda Abidin'in dizide kalması gerekiyor senaryonun daha iyi bir şekilde gitmesi için ve o nedenle Abidin yüksek bir ihtimalle diziden çıkmayacak. Kazım Abidin'e vurabilir ama Abidin'e herhangi bir şey olmayacak. Aynı zamanda Abidin tabii ki çok fazla bir pişmanlık çekiyor. Özellikle Suna'ya ve Suna'nın hamile olduğunda duyduğunda Abidin çok fazla pişmanlık çekecek arkadaşlar. Çekiyor haliyle. Yani dizi şu an ciddi anlamda karışık. Ciddi anlamda birazcık dizi böyle karışık bir halde ama ne kadar karışık bir halde olursa olsun şahsen Abidin'e veya Suna'ya herhangi bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Yani benim düşüncem bu. Bakın hani şunu diyebilirsiniz ya iki ihtimal söylüyorsun ama benim düşüncem şu. İki ihtimal de var ama kendi düşüncem olarak söylemem gerekirse ben bu şekilde düşünüyorum. Yani ikisine de herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum, düşünmüyorum. Onun dışında geldik birazcık Ferit'in tabii ki durumlarına.
Ve özellikle tabii ki dur Ferit'in durumlarına geçmeden Büyük Hanım'a gelelim. Büyük Hanım Yalı'yı tekrardan geri mi alıyor? Yani tekrardan dediğimiz biliyorsunuz zaten almışlardı ama sonradan Halis Ağa yırttı attı her şeyi ama o dosyadan sanırım bir tane daha vardı ve Büyük Hanım Yalı'yı almaya geldi ama Halis Ağa da direnip Yalı'yı tabii ki Büyük Hanım'a vermeyecek. Ama ardından tabii ki eğer ki imza vesaire her şey gözükürse de haliyle ne olacak? Yalı Büyük Hanım'ın eline geçmiş olacak. Zaten şöyle bir söylenti vardı. Korhanlar Yalı'dan çıkartılıyor. Korhanlar Yalı'dan atılıyor ve Korhanların yeni bir evi olacak. Korhanların yeni evi olarak da bir söylenti vardı. O nedenle bu gerçek olabilir. Korhanlar yeni bir eve, yeni bir daireye taşınabilir ve taşınmasıyla beraber Yalı'dan ayrılabilir. Yani Yalı Büyük Hanım'ın eline, Büyük Hanım'ın oğullarının eline geçebilir. Özellikle dediğim gibi Abidin, Karama yani kardeşine çok fazla kızacak. Çok fazla ona zaten öfkeli, fragmanda da görmüşsünüzdür. Çünkü karısı vuruldu ve karısı da hamile olduğunu Abidin öğrendi. Bu arada yüksek bir ihtimalle Esme'nin çocuğu diziye veda ediyor. Yani Esme'nin çocuğu doğmayacak. Aynı zamanda Suna'nın da çocuğuna zarar geldi. Suna'nın da yüksek ihtimalle Suna yaşasa dahi Suna'nın da çocuğuna bir şey olmayacak ve dizi bu şekilde devam edecek. İşte görüntülerde bu şekilde. Hani Suna'nın hayati tehlikesi var ve ben tekrar şunu söylüyorum ki Suna'ya bir şey olacağını zannetmiyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Zaten fragmanda da sizler de yazmışsınız. Yorumlarınızı da okudum. Fragmanda birçok kişi yazmış. Hani Suna'nın tamamen diziden çıktığını görmeden ben inanmıyorum tarzında yorumlarınız var. Bunları okudum. Ve benim düşüncem de o şekilde açıkçası. Hani Suna'ya ben bir şey olacağını zannetmiyorum. Suna diziye devam edecektir ama tabii ki Suna ne kadar diziye devam ederse etsin dizi eskisi gibi de olmayacak. Özellikle Seyran vesaire Ferit'in aşkı şu an birazcık daha uzak duracak. Yine 100. bölümde final konusuna gelirsek Birsen Altuntaş belli değil yazmış. Bilmiyorum gördünüz mü? Birsen Altuntaş'ın bir tweet'i var biliyorsunuz en son 100. bölümde final olacak diyordu. Şu anda ise belli değil diyor Birsen Altuntaş. Yani bu tarz şeylere inanmayın. Bu tarz şeyleri söyleyenlere de inanmayın. Çünkü 100. bölümde final olacak diye bir şey şu anda yok ki dizi gayet iyi gidiyor. Yani iyi gidiyor derken hani dizi bayağı bir senaryoyu değiştirdi. O nedenle bu değişen senaryoyla birlikte hemen 8 bölüm sonra da final olacağını hiç zannetmiyorum. Şahsen benim düşüncem yine kendim olarak söyleyeyim. Analizlerime göre 100. bölümde final olmaz. Sezon finalinin olacağı zaman final olur. Yani tüm diziler biterken Yalı Çapkın'da final yapar. Sezon finali yapmaz, sadece bitirir diye tahmin ediyorum. Erken bir final olacağını hiç zannetmiyorum açıkçası. Ama dizi ciddi anlamda gelişmeli bir şekilde ilerliyor. Ciddi anlamda da değişik bir şekilde ilerliyor. Bu da bence diziye birazcık renk kattı. Güzel oldu diyebiliriz. Hayranları da yine heyecanlandırdı diziyi senaryo yazanlar. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz nelerdir? Tabii ki çok daha fazla gelişme var. Bunlarla alakalı da sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Düşünceleriniz varsa yorumlara yazın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.